Günaydın, günaydın, günaydın. Koştur koştur geldim. Örümcek burada mı diye. Yok. Gitmiş. Niye biliyor musunuz? Çünkü çiğ yağdı. Ya gitmiş. Nasıl korkuttu gece beni. Ya. Kocamandı, kocamandı. Tarçın Bey. Tarçın Bey. Hazır mısınız gezmelere? He? Sabah sabah kalk kalk kalk. Gidek. Ne yapacağız ya tüpte? Kalk kalk. Dürte bir hal oldu. Kalk. Benden mi bahsedeyim? Vallahi hiç dürtmedim. Dışarıdaydım. Oturuyordum. Ay dışarıdaydı oturuyordu. Ben uyandım. Hatta kendime kızdım. Niye? Kamp günü erkenden niye kalkıyorsun dedim. Yat dinlen. Erken dediğin saat. Erken dedim. 6'da kalktım. Erken mi saat? Erken tabii. Kamp günü. Kampta dinlenilir. Neler oldu neler döndü. Ne oldu? Hey. Çok sis varmış ama. Çok sis varmış çünkü. Göz görünüyordu. Çimenlerden anladım. Çıktığım zaman çimenler sırılsıklamdı. Göz görünüyordu. Hemen koştur gidip örümceğimize baktım. Örümceğimiz gitmiş. Eşyanı kaldırıp denize götürecektim. Dedi uyuz. Sabah 5'te dedi kaldıracağım seni denize gideceğiz. Niye 5'te gidiyoruz baba diyor. 9'da gitsek olmaz mı diyor. Yazıkçı sizi. 9'da gitsek olmaz mı? Onun için şey demedim. Kıyamadım. Ama denizden sonra geldi bir de havuza girdi o. Girdik canım. Birlikte babası bir de havuz muhabbeti yaptılar. Oh. Uçtan buraya kadar nefessiz yüzebiliyor şimdi. Dipten. Ya. Dipten yüzmeyi çok seviyoruz. Burada hala sis var. Öyle canım. Bu sis değil. Demek ki hani öyle bir şey değildi yani hani abartmıyor hani göz 10 metre görüş mesafesi var. Zaten şeyden bak camdan da görünüyor dışarı. Nereye gidiyoruz şimdi? Vallahi işte öbür taraf hiç görünmüyor. Gözlemeci Ayşe teyze oraya geçelim. Hiç görünmüyor bu taraflar. Deniz var aslında orada ama görünmüyor. Feribotmuş bu. Ana karşıya geçelim mi? Ne yapacağız karşıda? Ne bileyim. Gerek Gidenler yok. bir şey yapıyordur illa ki. Biz ne yapacağız? Onlar biliyordur gittiği yeri. Biz bilmeden nereye gideceğiz? Sürü psikolojisi, sürü takip edeceğiz. Ha oldu. Hiç takip etmedim ben. Hiç sürü psikolojisine kapılmadım yani. Senin de kapıldığını düşünmüyorum hiç. Ya. Gördünüz mü? Nasıldı? Ama belli çimenlerden belliydi çünkü. Kanoya binelim mi? Bir eksikti bu. Bir bilmediğimiz o kaldı. Amca gidiyor. Gördüm ben biraz önce de. Ha? Yok. İyi olur be. Yok sabah ne kanosu? Kanoyla mı doğdum sabah? Niye kanoyla gezeyim? Allah'ım. Kanoyla gezelim mi diyor. Kahve alalım. Kahve içelim. Bak onun için çok ısrar edersen o zaman bakalım. Bak. Yazalım. Bak burada işte bunu sorarım. Google'da buranın en iyi kahvesini kim yapıyormuş? Hadi bir sor hemen. Hani kahve dedin ya. Hı. Evet. Buraya pazar kuruyorlar. Bak buraya geliriz. Siz buraya getireyim biraz. Aynen. Eşen çok sever. Sen de seversin. Aslında iki yer keşfettim. Kalabalık olaraktan gördüm sürekli 3-4 yer var ama 2 yer keşfettim. Kahvesi gerçekten çok güzel. Servisi güzel. Hani ailecek çalışanlar var. Bir tane ince çocuk, sesli çocuk var ya. Onların kahvesi çok güzel, tamam mı? 2 yerinki. Ama sürekli bir yer görüyordum böyle 8-10 kişi oluyor sabahları. Hani sürü psikolojisi dedik ya biraz evvel. Şimdi kahve alacağız. O gün bir toplantımız vardı. Bizden önceki toplantı bitmemiş. Bir 15 dakika sekreter dedi müsaade eder misiniz? Ederiz. Baktım şöyle olacak dedim. Başım çok garip bir kahve alalım. Baba burada neresi var dedi. Kalabalık cadde. Olmuyor. Şurada bir yer var. Sabahları 8-10 kişi sürekli sırada oluyor. Küçük bir yer. İşte o sürü psikolojisi işte. Ona kapılıp gittim. Ama benzinlikten aldığımız kahve inan olsun ondan çok kaliteli. Gerçekten. İnan olsun çok kaliteli. Kapılmayın. Yok. Kapılmayın sürü psikolojisine.
Bir de damak tadı bu ya. Senin sevdiğini ben sevmeyebilirim. Benim sevdiğimi onlar sevmeyebilir yani. O da ayrı bir şey de anlıyorsun da hani şey görüyor yani yapılan kahve falan. Sen artık anlıyorsun çünkü sen çok sert içiyorsun. Geç başladı, sert başladı. Ya sütle falan karıştırdığınız zaman hani latte falan hani güzel tabii illa ki onlar da güzel de süt. Sütlü içmez. Özü güzel. Sütlü sevmiyor. Sütlü sevmiyor. Bazen sütlü Türk kahvesi içiyor. O da bazenleri, bazenleri. Hadi kızım diyorum, hadi oluyorum ya diyor bana. Hadi çabuk anlamında salıyor. Hadi oluyorum ya diyor. Biz çocuklarımıza örfümüzü, adetimizi, kültürümüzü, dilimizi, dinimizi öğreterekten, yaşataraktan büyütmeye çalışıyoruz. Çoğu zaten diyorlar ki işte burada yetişen çocuklara göre sizin çocuklarınız hani Türkçeyi kaybetmemişler. İnşallah hem dinlerini hem dillerini kaybetmeden yaşatmaya çalışıyoruz. Önemli burada gurbette olanlar için de. Yani fark etmez, Türkiye için de aynı şey. Türkiye'de çoğu görüyoruz böyle işte hani heves, özenti olabilir. Onu kimseyi şey ettiğimizden değil de işte hani üç kelime üç kelime Türkçe konuşacak. Arasına bir tane işte şey koyuyor, İngilizce kelime koyuyor. Değil ya, özümüzü kaybetmeyelim. Bu güzeldir. Öğreneceksek de onu tam anlamıyla öğrenelim. İşte toplantım vardı. Ben de meeting yapıp geleceğim diyor. Ulan oğlum hani toplantı de lan. Hani toplantı. Görüşmem var, toplantım var. Hani iyidir. Özümüzü kaybetmemek iyidir. Hayır, İngilizce öğrenmek de iyidir bir Değil. insan. Onu dediğim gibi. Hani ama dili öğren, araya katma. O iki kelimeyle olacak bir şey değil. Cool olmak için yapma. Hani böyle. Bir dil bir insan. Çok kullanıyorlar da o yüzden Yani, dedim. bir dil bir insan. Bunda kesinlikle ben hani şeyim. Öğrenmemiz gerekiyor, eklememiz gerekiyor. Hani her yerde lazım oluyor. Bütün çocuklar vardı mesela. O şansölye baba bu çocuklar ne konuşuyor diyeyim ki Rusça konuşuyorlar. Nereden? Davay deyip duruyor biliyor musun? Hayır evet. Niyet falan filan. Hani İngilizce konuşuyorlar ama sonra bir kızıyorlar birbirlerine, bir saydırmaya falan başladılar. Buradan sola döndük herhalde. Neşen abla bize tarif ettiydi. Galiba. Merkez bu taraftaydı. Merkeze doğru gidiyoruz. Deniz kenarına gidelim. Kesin onlarda güzel kahveci vardır. Girmeyeceğime göre ben bu tatil denize girmiyorum. Ben de girmiyorum, sen girmiyorsun diye zaten oturuyoruz böyle. Allah Allah. Niye ben girmiyorum diye sen girmiyorsun? Gir, değil mi? Sen Göbek bağımız bir mi? Gir. Anacı kesmedin mi sen? Kestirmedin mi? Eyşan ne dedi geçen? Birbirimize hiç benzemiyoruz. Hani sen babayla hiç birbirine benzemiyorsun. Sen ne diyor bana? Bir şey dedi orada, çok güldüm ona o gece. Sen adopted olabilirsin diyor bana. Adopted demek? Öksüz yetimle alıyorsunuz. Evlatlık olabilirsin. Evlatlık olabilirsin. Sen babama hiç benzemiyorsun diyor. Sen babamla hiç benzemiyorsun. Kızım nasıl benzeyeyim dedim ya. Akrabam değil dedim. Yani abim değil, kardeşim değil dedim. Akrabalık yok dedim. Hani bir akrabalık olsa teyze kızı teyze oğlu, dayı kızı dayı oğlu falan. Evet. Hani bir nebze evet benziyorsunuz. Dedim akrabalık yok, nasıl benzeyeyim? Hani şaka mahiyetli konuşuyor ama merak da ediyor. Merak da ediyor. Çünkü şöyle bir şey var hani bakalım ne yukarı kalkma imkanı var mı? Bizim burada akrabamız yok. Bizim burada kimsemiz yok. Çocuklar haliyle akrabayla, yeğenle, kuzenle, dayıyla, halayla, amcayla büyüyünce farklı oluyor. Şimdi diyoruz mesela işte dayı ne demek oluyor diyor. Amca diyoruz mesela. Amcası nasıl oluyor? Hepsi biliyor ama her anlatıyoruz. Hani bizim çocuklar maalesef benim diyor ebeveynsiz büyüyorlar. Benim babamın kaynanası yok ki diyor. Senin kaynanan var diyor. Babamın kaynanası yok diyor. Bak. Şimdi eşim anneme anne diye hitap ediyor. O düşünüyor ki onun annesi benim de annem nasıl oluyor diyor. Böyle değil mi? Böyle bir değişik düşünüyor. Bir de şimdi burada hani akrabalar falan olunca işte ne bileyim Türkiye'de öyle işte herkes bir toplanıyor falan filan. Orada herkes birbirine haşır neşir tanıyor, ediyor bilmem ne falan. Burada o şeyimiz yok. Biz elhamdülillah şikayetimiz yok. Biz 5 kişilik büyük bir aileyiz.
Ben geçen de bahsetmiştim böyle şeyde. Hani herkes bana dedi ki sen hani herkes diyorum ya, birkaç kişi işte bana dedi ki senin işte hiç mi kimsen yok, gidip kimseyle vlog çekmiyorsun, işte tek başına vlog çekiyorsun bilmem ne. Ben de dedim ki benim akrabam yok ki, benim teyzem olsa, halam olsa, dayım olsa, bir şeyim olsa her gün birini size tanıdır, biriyle bir vlog yaparım. Gittiğimiz, görüştüğümüz aile dostlarımız, arkadaşlarımız var. Onlar da şimdiki yani herkes de vlog çekilmiyor. Yani çekilmez. Şimdi herkesin kendi özeli var. Özeli var, kendi özel hayatı var. Merak edip beni koyar mısın falan diyor ama öyle beni koy demeyene de sen de gir demiyor. Yani, kesinlikle çekeyim mi çekmeyeyim mi diye sormuyorum. Çekeceğim insan var, çekmeyeceğim insan var. Ona göre çekiyorum zaten vloglarımı. Çünkü bir de burada şu olay var. Kimin ne olacağı belli değil. Bugün iyi olursunuz, yani kötü olursunuz. Size hemen bir şey değil mi? Tabii canım. Kompa yapmaya bahane arar bilmem ne. O yüzden ben koymuyorum. Evet, şimdi Kompa dedim, mahkemeye falan veriyorlar ya birbirlerine böyle para için. Burada çok oluyor onlar. Değil mi? Evet. Burada maalesef hani bilmiyorum, inşallah Türkiye'de yoktur da burada maalesef bazı insanlar parayı gerçekten tapıyorlar. Ne eş, dost, akraba tanımıyor. Yani öyle bir şey olmuş ki hani kimden 3 kuruş menfaat. Bu menfaat anlamında değil. Hani ne bileyim, onu nasıl menfaat değil, para kazanma, haksız kazanç ediliyor. Harama giriyor bu gene. Bu para kazanma falan değil. Diyor ki şuradan burada oldu. Gerçekten oldu bunlar. Bize bile yapıldı yani. Hadi bize yapılan, onu hiç saymıyorum. Yani sayayım niye? Say. Çalışanlardan bir tanesi gitti. Yani şöyle şu kadar bir iskelenin üzerinden düştü. Yani biz de baktık, yardımcı olduk, ettik. Hani şey yaptık. Ondan sonra dedi ki ben dedi yarın öbür gün sakat kalırsam dedi beni mahkemeye verdi mesela. İskele de kendi kurduğu iskele. Olabilir. Hani şey yapabilir. İnsanın zoruna giden, burada farklı şeyler var. Onun değil. Hani diyorum ya iş. Mahkeme ne oldu? Mahkeme 3 sene sürdü. Gitti geldi. Boş mahkemede dedi ki sen kardeşim hiçbir şey yok. Git dedi. Bir de şöyle bir olay vardı. Devletten para alabilmek için devlete kağıt vermiyordu. Gelip bizim yanımızda çalışıyordu ama kendini çalışmıyor gösteriyordu falan. Muş yani, öyle olaylar vardı. Şöyle bir şey var. O karşıdakiler çadır mı sence? O aşağı inen neydi? Bir şey indi aşağı böyle yürüye. Vallahi. Burası ilginç bir yer ama buraya çekmemiz lazım. Şunu söyleyeyim. Burada bitireyim de. Burada Türk arkadaşı arkadaşına ziyarete gidiyor. Misafirliğe gidiyor. Evin önünde böyle merdivenden kayıyor, düşüyor. Dönüyor, o aileyi şikayet ediyor. Düşünsene, o evin ekmeğini yedin. O evin arkadaş diye, dost diye evine gittin. Sen o adamı nasıl mahkemeye verebilirsin? Ki gerizekalı, sen kendin düşmüşsün. Adam itekledi seni. Hani böyle şeyler var. Alçaklık var. Yani kaba konuşmak istemiyorum ama böyle alçaklıklar var. Hani bu yüzden insanlarla yani samimi olurken biz artık dikkat ediyoruz, başımızdan böyle olaylar geçtiği için. Hani sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek gelmiş ya. Biz de işte birkaç şerefsizle karşılaşınca, bu olaylarla karşılaşınca, herkes arkadaş olabilir ama herkes dost olmaz. Herkes eve alınmaz. Bizim aile arkadaşlarımız bellidir. Biz o konuda biraz seçiciyizdir. Hani benim binlerce arkadaşım vardır ama dostum sayılıdır. Aynen. Abi, kardeş, dost dediğimiz insan farklıdır. Onlar evimize girip çıkan insanların sayısı farklıdır. Öyle çok kuru kalabalığa da gerek yok diye düşünüyoruz yani. Aynen. Nerede çokluk orada bip. Hadi iniyoruz şimdi. Size neler göstereceğim. Şu bel çantamı bir takayım. Tarçınımı da bir alayım. Sizi de oradan alacağım. Şimdi bekleyin. Sisin yoğunluğu buradan anlaşılabiliyordur. Ay, yavruları var. Nasıl ya? Yani. Vallahi. Ama şurada 2 tane küçücük yavru içeri gitti. Vallahi yavruları var. Ay yavrum benim. Gel şöyle gidelim. Gel. Şöyle gidelim de yemek götürsün. Burası biraz evvel hiç olmayacak bir şey diyerekten düşündüm. Onun için konuşurken de daldım. Hani burada olmaz çünkü öyle şeyler. Dedim ki sahile çöp doldurmuşlar. Kayaları boyamışlar. Halbuki kayaları boyamışlar. Küçücüktü ya.
yavruları. Sörf yapanlara bak. Gördüm. Yunus şey olmasın. Fok balığı. Onlar, fok balığı. Bizim de onunla ilgili hikayemiz var değil mi? Good morning Kevaya. Bak sis yavaş yavaş kalkıyor. Ama hala ona rağmen Değil mi? nasıl gözüküyor değil mi? Islak, her yer ıslak ıslak. Nemli nemli. Seslere baksana. Bir sürü böcek vardır burada. Yok. Anneyle baba burada. Yazık ya. Aha oğlum. Bağırıyorlar oğlum. Kız oğlum onlara. Kız oğlum onlara. Geldik. Kahve alacağız ya. Kahve bakıyoruz sen. Tarçın olunca bu mecbur ve tüy falan olduğu zaman her yerde var. Karavanda var, arabada var, şeyde var. Kıyıda, köşede her yerde. Ama çok güzel oluyor tüylerini. Sörf yapıyorlar. Tutmayayım ben seni. Tutmayayım yani değil mi? Yarım saattir geziyoruz, bir kahveci bulacağız. Ama kahveci olaraktan gezmek durmadım ki. Ben kahveci olmak isteseydim zaten direkt ben bulurdum. Biraz manzara görelim, biraz yürüyüş yapalım. Denizi görelim. Fok balıklarını görelim. Değil mi? Balıklar özellikle. Az kahveci istiyorsan şimdi hangisini seç beğen al. Kahveciyi mi alayım, kahve mi alayım? Kahve. Bir kahveci mi olsaydı? İşletemem ki ben. Yapamam yani. Ya bir şey verip de bir para alamam yani herhalde. Bugün de bizden olsun falan. Batırırım ben 2 günde orayı. Al bir şekilde ikramımız olsun. Gerçekten. Yoldan geçen biri şöyle baksa, ay parası mı yok, alamıyor acaba falan diye peşine koşturur veririm. Yok ben beceremem. Ben yapamam. Buradan böyle dolandırıyor şura için. Şey yok, oraya ben merkez olarak yazdım da. Hı. Kahveci Gene yok kahveci. buluruz. Benim şeyde karavanda kahve makinem var. Biliyorum. Kahve zaten yapabiliyorum. Makinede de yapmasam normalde de yapabiliyorum kahve. Biliyorum. Geziyoruz işte. Akşam nereye gideceğimiz, çocukları nereye götüreceklerimize bakıyoruz. Shopping Center varmış burada. Shopping Center. Sinema varmış. Sinema da mı var? Burası yani bir sahil kasabası falan değil. Burası artık şey oldu. Şehir. 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 Biz buraya ilk defa geldik. Burası şehirmiş yani. Aynen, Ben kasaba kasaba falan olarak falan değil. düşünüyordum burayı. Şehir Kocaman. burası. Çok büyük. Ajantaları falan gördüm şimdi de dedim büyük yer yani o ajantalar O burada. araba şeyleri falan, galeleri falan var. Yeah. Evet, şimdi şuraya güzel mi kahve için? Ben anlamam. Yani benim içtim latte, ben tutup da şey yapmıyorum yani. Şurada parkede yok. Ödülmüyor. Şurada parkede var. Parktan bir de ceza yemeyelim. Bir kahveyi 300-400 dolara içmeyelim. Şase kahveci olsun. Var ya öyle hani. Lahmacun ödediğimiz gibi. İlk geldiğimiz zamanlardı ya. Onu hiç unutmam. Lahmacun alacağız. İndik. Gittik. Yani birer tane lahmacun aldık. Arabaya geldik ki ceza. İki tane lahmacun 30 dolar mıydı bir şey değil mi? Arabaya geldik 150 dolar mı 100 dolar mı 150 dolar mı ceza dedik. Aynen. Ne oluyor lan? İneceğiz hemen beyefendi. Hadi bakalım gidelim kahvemizi. Güzel yer değil mi? Güzel. Küçük ama güzel. Kanal tabanı geçti. Geçti.
Ha burada da var. Ama işte helal olmayınca. Bak dilim kek 9.50. Gördün mü? Şu. 10 dolar. Yalnız çok pahalı aldık kahveleri. Kahveleri çok pahalı aldık. Yani 10 dolara 2 kahve olmadı. Şimdi insanı üzen, gerçekten bak ben bu konu üzerine üzülüyorum. Yani geldiğimiz yer şehir, burası Antalya olaraktan düşünelim. Aynen. Belki Bodrum, yani Avustralya şeyinde Bodrum, Marmaris Yeah. gibi bir yerdeyiz. Ben Melbourne'de aldığım kahve fiyatıyla aynı parayı ödedim. Yan tarafta bir restoran var. Fiyatlara baktım aşağı yukarı. Melbourne'de aynı fiyat. Burası sahil kasabası. Denizin kenarındayız. Şu aşağı çekebilir misin diye. Denizin kenarındayız. İnsanlar burada buranın kirası hani demeyin ki işte onun kirasının alakası yok. Çalışan paraya zaten kimse sahilde çalışıyor diye çok fazla ekstradan para ödemiyor. Türkiye için söylüyorum. Kira biraz fazla olabilir. Burada da fazla. Ama insanlar diyor ki buraya tatile gelen her zaman gelsin, sürekli gelsin, devamlı gelsin. Gelsin benden alışveriş yapsın. Bir sefer geldi ben onu kandırdım gitti olmasın istiyorlar. Bu yüzden de insanlar biraz daha rahat yaşayabiliyor burada. Şimdi bu adam da ticaretini sürekli yapabiliyor. Bir sefer yaptım, aldım gittim diye düşünmüyor. Ne bileyim. Bir tık olsun fazladan alsa yani bir tık olsun yine alabilir ama Türkiye'de 10 tık 20 tık fazla alıyorlar. Bu insanı yani biraz açgözlük oluyor. Biraz hani parası olmayan gelmesin oluyor. Yani burada her ne bileyim ya hani vicdana yine dönüyor, her şey de ahlaka dönüyor da açgözlük oluyor. Ben bir an evvel zengin olayım, daha zengin olayım, çok zengin olayım. Yok ya, herkese hitap edebilmemiz lazım. Herkesin işini gücünü. Alışkanlık oldu, hemen kapağını açıp kahveye bakıyor. Köpük var mı üstünde? Var. Bir tadına bak bakayım, sevecek mi? Ha? Bir de ben bakayım. Sert mi? Bana bir değişik geldi. Ben işte böyle sevmiyorum. O kadar. Şeker koydurayım mı? Ha? Şeker koydurayım mı? Ne? Şeker istemiyorum. Sen koydurabilirsin. Oh. Tarçın, stop. No. Oradakiler çok şey. Ay. Lar. Tarçın, çok büyük. Gerçekten mi? Döküldü mü? Bakayım. Ay. Tarçını koruyacağım diye kahvesi döküldü adamın. Kocaman ya, tasmasını da uzun tutuyorlar. Şşş. Noy Tarçın. Değil mi? Çok sinci olmuş da bazı şeyler. Ağız tadıyla bir kahve içemedik diyor. Sabah sabah action yaşadık. Ay. Ama benim korkum şimdi köpeğin Tarçın'a saldırmasından sonra eşimin adama saldırması oldu. Dedim adamı dövmeye gidiyor. Korktum. Sen korktun da şey. Ben Tarçın'a bir şey. Birden aa deyince tasması da uzunmuş. Tarçın'ın burnunun dibine kadar geldi. Allah vermesin, şuradan yakalıyorlar çünkü. Evet. Değil mi? Evet. Bir de kocaman bir şeydi. Çocukları dün gördüm ben. Şey yapıyor onlar. Kaykaycı çocuklar. Kaykaycılar. Onların tıraşını şey yapmış. Neyse. Amca yapmış. Kaykaycılar onlar. Ya Tarçın da hiç korkusuz. Kocaman köpeği hala ana sıkılıkla hani hiç dayak mı yerim yemem mi yok, hemen tıp saldırıya geçiyor. Valla korkusuz, yürekli. Kahve de döküldü, içemedin de. İçtim, birazdan içtim de. Yani kahveyi şöyle tadını da içmek lazım. Değil mi? Sakin sakin böyle. Sakin sakin içmek. İyi de benle çıktığın zaman mümkün değil bir sakinlik işte. Şişeş olmadan içmek. Şişeş olmadan. Şişeş olmadan içmek. Sinan. Kulakları çınlasın Sinan. Kulakları çınlasın, aynen. Ben ne arıyorum? Onu soracağım, ne arıyoruz? Bizim oralardaki gibi böyle ekmekçi olan var mı diye de yine biz Coles'a girelim mi? Yediğimizden aldım.
olsa ben giremeyeceğim. Tarçın almazlar. O zaman alıp gelin Çantası da yok. O bizim buradaki ekmekler var ya. Viyana, hani bildiğimiz Viyana ekmekler. Bir tane böyle aynen dilimlenmiş bir tane ekmek alabilirsin. Onlardan bakıyorum öyle fırın var mı diye de göremedim. Ben o zaman alıp gelin. Yok. Bir tane böyle büyük dilimlenmiş. Başka bir şey? Peynir Başka bir şey istemiyorum. Domates, küçük domates, salatalık. Hayır, domatesimiz, salatamız, her şeyimiz var. Ekmeğimiz bile var. Başka bir şey? Başka hiçbir şey istemiyorum. İstemiyorum. Böyle yapıyor işte. Beyaz peynir? Beyaz peynirimiz de var. Her şey var. Her şeyi aldım, her şeyi koydum. Ay aşkım ya. Öyle yapıyor işte. Şu mu eksik, var mı bu mu eksik, şöyle böyleydi. Her şeyde de öyle. Buyur. Nasıl? İyi. Ben de sen diye geri geldim. Çok uzakta alayım mı? Hangisi? Bu mu? Bir sohbet var. Gidip gelelim. Ne kadar 7 dakika olabilir. Tamam. Bir şey olmaz, kapatırım ben. Evde de böyle işte. Gelirken de arıyor. Bir şey eksik mi? Bir şey lazım mı? Dışarıdayken de arıyor. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Evde oturuyorsun işte. Ya da işte evde ne yapıyorsun? Bir şey eksik mi? Bir şey lazım mı? Yollayayım mı? Sağ olsun, Allah razı olsun böyle. Kahvemi içiyorum yani action'ı. Sabahki action olmuş oldu. Tarçınla bana çünkü bir kere öbür tarçınım Bulldog saldırmıştı. Bulldog muydu? Rottweiler mıydı? Neydi işte, bir şey saldırmıştı. Şimdi köpeklerden, büyük köpeklerden ben ürküyorum. Ben kendim için ürkmüyorum da tarçına zarar verecekler diye ürküyorum. Çünkü köpek saldırıdan buradan tutuyormuş. Ve buradan tuttuğu zaman da oradaki damarı yakalayınca tabii ki ne olacak? Öldürür, Allah vermesin. Öyle bir kahvemi içeyim ben de. Bir mola vereyim, bir kahve içeyim eşim gelene kadar. Ondan sonra tekrar görüşelim. Tamam? Ne aldın geldin şimdi? Çilek niye aldın? Ben evdeki çilekleri tavşana verdim. Evdeki diyorum, karavandaki. Yemedik, tavşanım ne yiyecek? İnşallah mı aldın? Bunlar temiz, bunlarda hiç şey yok. Benim dediğim ekmek bundandı. Yes, tamam. Yeni kestirdim orada. Ya bir şey yaşadım, biliyor musun? Ne yaşadın? Bileyim de öyle anlat. Hadi gel. Hadi gel, gene ne yaşadın? Gene ne yaşadın? Ne yaşattın? Aşkım benim ya. Ne yaşadın? Hadi anlat bakalım. Ne yaşadım sana anlatayım. Anlat bakalım. Şimdi biraz evvel hani ticaret, ahlak, bilmem ne falan filan diye bahsediyorduk ya. İnsanlar burada fiyatlara uyuyorlar. Ne bileyim işte hani şehirde sattığını, kasabada farklı satmıyor, deniz kenarında sattığını diyorduk ya. Mehmet tabağı yapmışlar. Çok güzel bir tabaktı böyle. Çilek, karpuz, kavun, 2 çeşit kavun, üzüm, ananas. Çok güzel bir tabaktı. Onu aldım. Kasaya geldim. Kendin ödüyorsun ya, kendi geçirdiğin kasa var ya, oradayım. Bunları geçirdim, onu geçirmedi ürün. Ürünü geçirmedi, asistanını çağırın dedi. Dedim, bakar mısınız? Ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Çok özür dilerim dedi, size bunu veremeyeceğim. Dedim niye? Bu dün kesilmiş. Dün satılması lazımdı. Dünden kalma ürün, bugün size veremeyeceğim bunu. Vallahi billahi. Yani adam almış işte, alsın versin parasını. Ne oluyor size, ne oluyor değil mi? Dün kesilmiş ürün, dün akşama kadar satılmış olması lazımdı. Ve gerçekten güzel gözüküyordu yani. Ben size bunu veremeyeceğim dedi. Alamaz mıyım dedi, veremeyeceğim sonra dedi. Allah Allah. Ya şimdi sen buna ne diyeceksin? Ahlak. Biz ahlak, vallahi ahlak, billahi ahlak. Din konuşmuyoruz. İman konuşmuyoruz. Kişilik konuşuyoruz. İnsanlık konuşuyoruz. Hani burada hocalık mocalık falan tasvir gibi değil. İnsani ahlakı konuşuyoruz. Burada al kakala gitsin yapmıyor sana ya. Diyor ki hani bunu sana veremem. Çünkü bunun tarihi dün geçmiş. Biz de ne yapıyoruz? Maalesef üzülerekten söylüyorum. Bizim buradaki Türk firmalar da dahil buna. Günü geçmiş ürünleri sana işte nasıl atıyorum bu hafta $10 sana işte diyor ki 9.50'ye special'a koydum. Ya. Burada adam diyor ki sana geçmesine 2 gün var, 5 gün var, 7 gün var diye oraya not koyuyor üzerine kocaman eşek gibi böyle.
Hani herkes görebilsin Günü onu diye. geçmişi koymuyor bak. Geçmesine Bir hafta var diye yakın. koyuyor. Olmadan. Bir hafta koymuyor, bir hafta diye kaça koyuyor biliyor musun? Bizimkiler 10 dolarlık şey 9.50 koyuyor. Bunlar 4 dolara koyuyor, 3 dolara koyuyor 10 dolarlık ürünü. Bir hafta var diyor yani hani şeyim. Burada maalesef yani yine dönüyor. Ahlaka iş. Biz nereye gidiyoruz? Hiç unutamadığım bir şey daha var. Top kek. Top kek Türkiye'de ilk defa gelmiş. İçi meyveli top kekler vardı ya küçük paketlerde. Biz de böyle Türkiye'den gelen ürün olduğu zaman koştur gittim. seviniyoruz yani. Hani hatta burada şeydi yani arkadaşlar birbirine haber Söyleriz. veririz. Bu gazoz gelmiş, bu soda gelmiş. Hani ararız birbirimizi hani. Ülker hani, gofret çikolata geldiği zaman herkes birbirine mesaj attı. Hele ilk zamanlar. Şimdi hani biraz Evet. çoğaldı da ilk zamanlar kesinlikle öyleydi yani. Hani Evet. bulamıyorduk çünkü. Evet buyur özür dilerim. Çekmece çikolata mesela geldiği zaman değil mi? Ya. Oo çekmece çikolata geldi falan. Yok satıyordu. Ondan sonra işte top kek. Top kek gelmiş. Koşur top kek almaya gittim. Çünkü bekliyorsunuz. Yani küçüklüğünüzden bildiğiniz lezzetler gelince daha çok gidiyorsunuz. Gittim aldım. Ama var ya arabaya bindim hemen bir işte açtım paketini böyle. Böldüm. İlk ısırarak yememişim. Böldüm. Size yemin ediyorum içindeki üzümler küflenmişti. Şimdi Hiç şöyle. unutamıyorum. Hiç şimdi unutamıyorum. Şöyle yani hani ilk zamanlar 3 ayda falan geliyordu. Şimdi bir ayda gelen, 1,5 ayda gelen gemiler var. Bizim ilk geldiğimiz zamanlarda normalde ürün zaten 3 ayda geliyor. Düşünün orada raftan çıkmış olsa bile 3 ayda gelecek bana. 3 ay sonra yiyeceğim veya işte alacağız o ürünü. Bir de şimdi orada kaldıysa ürün mesela bir senelikse orada kaldıysa rafta 8 ay 10 ay o ürünü de buraya gönderdilerse evet az para olsun diye normal konteynerlarla buzdolaplı konteynerlarla falan gelmiyor gelmiyor. Normal konteynerlarla getiriyorlar. ben ondan önce biz eşya getiriyoruz sürekli oradan geliyor hani normalde diyor dışarıda 30-40 derece olduysa diyor içerisi 40-50-50-60 hani geldiği döneme göre demir çünkü fark ediyor demişlerdi. Rutubet oluyor, Bir de oluyor. bir de işin diğer tarafı Türkiye'den de zaten ürünleri alıyorlar. Şölen çikolata geliyor mesela buraya. Tarihi yakın ürünleri alıyorlar. Ben öyle biliyorum. Evet. Öyle hissediyorum. Çünkü bu kadar geçmez ya. Depoda mı bekletiyorsunuz be ama bu kadar tarihi geçecek bilmem ne vallahi olacak. kafam döndü benim ya. Kayboldum. Yok çok seni şey ettim ya. Hani böyle acayip etki. Vallahi bak şaka değil ya. İnsan üzülüyor. Vallahi Gerçekten üzülüyorum. Yani üzülüyor. ben Ha. Müslümanım kardeşim. İşin Ben şakası ama. hani İslam'ı bu şekilde beni tanıtmam, anlatmam ve göstermem gerekirken buradaki Hristiyan dediğim insan çoluğa çocuğa bedavaya çikolata dağıtıyor, hediye dağıtıyor, bilmem ne yapıyor ki aman diyor bayramını tanısın. Gördük işte dün Noel Baba'ya gemiye bindirmişler, çocukları toplamış başına. Ben niye bir tane hocayı veya bir böyle tarihi, dini, İslam'ı anlatan, benim kültürümü anlatan bir tane adamı yapamıyorum ki çocukları toplasın bedavaya bir şey yapsın. Hani şenlikler falan filan oluyor da böyle güzel ne bileyim ya. Şenliklerde bile para kazanma amaçlı şenlikler oluyor. Ne oluyor? Kültürümüzü tanıtan şenliklerde bile para kazanma amaçlı oluyor. Ben onu bunu bilmem. Gerçek söylüyorum. Noel Baba denizden çıkıyor geliyor. Noel Baba yok bacıdan geliyor. Noel Baba shopping center'ın alışveriş merkezinin ortasında çocuklara hediye dağıtıyor. Hani yani bunlar Noel Baba'yı öyle bir benimsemiş ki öyle bir beynine sokuyor ki çocuğun. Noel Baba her yerden gelecek buna hediye verecek. Ya benim dinim diyor güzel. Hediye dağıtıyor, bilmem ne yapıyor. Burada ben neyi gördüm biliyor musunuz? Burada işte kaçak olaraktan gelenler var veya işte vizesi bitenler var. Burası yani ülke Avustralya, bu yurt dışında genelde böyle, her yerde öyle olduğuna da eminim, duyuyorum çünkü. Diyor ki kardeşim dininden çık, benim dinime çık, gir, ben sana vize vereyim diyor. Aynen. Bak dinini sat diyor. Sana dünyalığı veriyor, ahiretini alıyor. Bunu yapanları çok gördüm. Allah onları affetsin. İnşallah yanlışlarını görür, geri dönerler. Ya kardeşim diyor, ben camiye gidiyorum diyor. Hoca para diyor. Sanki para deyince hani cebinden almıyor. Verirsen verirsin, vermezsen vermesin. Oraya gidiyorum diyor, benim bedava şarabımı bile veriyor diyor. Yani görebiliyor musun farklılığı? Hani insanlar maalesef o ucuz şişe şeyleri. burada içiyorsun ama boş olunca öbür dünya neyse o konuya girmeyeceğim. Şarap isterim. Yani hayır, bir şeye teşvik ediyor. Kendi dinine katmak için seni, bak bir şey veriyor sana. Biz de soğutmak için elimizden geleni yapıyoruz. Aman hacılar böyle, hocalar böyle, din böyle, İslam böyle diyor. Tabii hepsi bir değil tabii öyle. İstisnalar kaideleri bozmaz.
bozuk hacılar hocalar var mı? Var. Nasıl bozuk müteahhitler var, bozuk öğretmenler var, her meslekte var. Hani onlar da var. Hani üçünü beşini çıkartıp da böyle diye çocukları kandırmanın amacı yok. Ya bizim... Yapılmasın yani. Neyse ben şimdi yine diyeceksin bana hoca demeyeceğim. Derviş misin sen? Girmeyeceğim ben o konuya da. Taktuk Emre. Taktuk değilmiş kız, o başkaymış. Başkaymış. Taktuk Emre değilmiş. Taktuk muymuş? Öyle bir şeymiş. Ben yanlış söylemişim. Onun da özrünü dileyim şuradan. Bilmiyorum. Ben dizilerde şöyle gördüğüm Taktuk Emre diye geçiyor diye biliyorum. Hani hikayesi falan bilmediğim için. Tapdukmuş. Tapduk. Taktuk diyordum ben de. Hani şimdi böyle konuşunca da dervişlik yapıyorum bilmem ne falan filan gelip yazan bir bayan olmuştu. Hatta benim adıma videolar çekmişti. Ben onu suç duyurusunda da bulundum. Avukatıma da verdim. YouTube'a da duyurdum. Ya YouTube'a da bildirdim. Ben hoca videosu falan kaldırıldı. Değilim. Ben hoca falan değilim. Bir şey değilim. Sadece ne bileyim böyle içimizden gelen herhangi bir şeyi biz bildiğimizi anlatıyoruz. Ben çalışanlarıma da arkadaşlarıma da aynı şeyi bildiğim şeyi en azından paylaşmak istiyorum. Bildiğin şeyin üzerinde de benim hakkı var. Ben anlatmazsam onun üzerine yarın öbür gün ahirette onun da hesabı var. Ben buna inanıyorum. Hani öyle. Dedikoduda, kavgada nasıl üstümüze oluyor? Mesela bir insan sana günahını anlattığı zaman nasıl dinleme diyor ya, dinleme. Çünkü onun günahına ortak oluyor. Öbür dünyada o diyor hesaba çekilirken seni de çağıracaklar. Gel, sen de biliyordun. Konu neydi? Karışma diyor. Sadece iyi yöne çekmeye çalış. Hani öyle olmaz. Biz arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, dostlarımıza bildiğimiz doğru yolu anlatmak, göstermek zorundayız. Ben çoluğuma çocuğuma anlatıyorsam arkadaşlarıma da anlatmak zorundayım. Ben buna inanıyorum. Alan alır, almayan almaz artık. Ben buna inanıyorum. Artık onu kabul eden eder, etmeyen etmez. Güzel kahve sohbeti oldu. Kaybolduk, maybolduk, dolandık, molandık. Ama çok üzüldüm ya. Vallahi çok üzüldüm ya. Kadın tabağı aldı elinden. Sana özür dilerim dedi. Bunu veremem sana dedi ya. Özür diliyorlar ha. Ya çürük malı biz satmaya, Türkiye'de, vatanımızda, memleketimizde çürük malı satmak için elinden geleni yapıyor. Kadın tabağı çok özür diledi bir de. Çok ben sana veremeyeceğim bunu dedi ya. O gün ben sana ne anlattım? Türk marketine gittim. Ve hani ya ıspanaklar falan filan, affedersiniz, ineğin önüne koysanız inek yemez. Hani maydanozlar, şunlar bunlar yemez. O kadının biri koştur bunları da çek. Bunları da koy. Kadın beni YouTube'dan tanıyormuş. Kimse almasın bunları. Bunlara bir şey getirsinler. Ya dedim yapamıyorum. Türk. Yani kötülemek değil, yapamıyorsun. Gerçekten işte yan tarafında da işte yabancı market var, tamam mı? Gidip oradan alıyorum. Ne yapayım? Araplardan alıyorum. Ne yapayım? Yabancı market de var. Hani Araplarınki de güzel ama yabancı mı? Adam diyor ki yani şeyin dalın üzerinde şey var. Ürünü komple alıyor oradan. Bizde abi elde kalanı satmak için uğraşıyoruz ya. Ne olur biraz ona dikkat edelim. Ne Aynen. olur. Hani bana çek koy falan yapıyorlar ama ben işte İnşaat yapıyoruz. Yine yola çıkmadan 2 gün önce o uzaktaki inşaat var ya, küçük inşaat. Çalışan arkadaşlardan birisi dış cepheyi yapıyorlardı. Abi dedi bura için dedi çok para harcamıyor musun dedi evi. Bura için. Bu eve dedi çok para harcamıyor musun dedi. Semt için konuşuyor. Semt için konuşuyor. Ya şimdi öyle düşünen bir insana nasıl anlatamazsın da ben yaptığım işin dört dörtlük olmasını istiyorum. Semt önemli değil. O evde o insan 20, 30, 50 sene yaşayacak belki. Hani ben her zaman söylüyorum ya benim Kaliteli. ailem değerli. Hani ben arkamdan kimse sövmesin. Ben bunun için uğraşıyorum. Aynen öyle. Yani mala 3 kuruş fazla veririm. Dizayna 3 kuruş fazla veririm. O benim yeryüzündeki imzam. O benim yeryüzündeki imzam. Ben burada bu yapıyı bıraktım. Allah bana nasip etti bunu. Ama onu gidip işte 3 kuruş ucuz yapacağım bilmem ne yapacağım diye çalamam ya. Bizim yapımıza Seneler karakterimiz sonra yok. bile, aynen, o evin karakteri çizimi, o evin karakteri benim karakterim. O yüzden. Aynen. Seneler sonra bile ne diyorlar? Kaç sene önce sattığımız evden bile teşekkürler geliyor. Kaç sene önce sattığımız evden bile bu evi de Ahmet yapmıştı diyorlar, değil mi? Ve bunu da çok diyen oldu. Abi biz müteahhitliği bilmiyorduk. Sen bizi ev yapmayı bilmiyorduk. Sen bizi teşvik ettin. Biz ev yaptık. Ben diyor hala diyor 8 sene önce şu adresteki yaptığın ev var ya abi hala o evlerin rengini takip ediyorsun diyen arkadaşlarım var. Selam olsun sana da güzel insan. Aynen. Hadi bakalım. Güzel oldu sohbetimiz. Şimdi inelim, karavanın yanına geldik. Havlular kurumadı. Kız şey gibi, köy gibi havlu asıyor sağa sola. Ama mecbur asacağım. Nasıl koruyacağım? Karavanda kurutma makinesi yok.
Şaka. 2 metre daha uzatırsak. Yok. Vallahi var. Dün akşam onu konuşuyor. Diyor ki şuraya oturduğumuz zaman diyor 1 metre daha uzayan karavan varmış. Hem oradan hem o var. O salon kısmı dışarı açılıyor. 2 metre daha uzatırsak bunun çocukların odası yatak kısmı 2-2 olmuş oluyor. Arkaya 2 metre uzuyor, tamam mı? Bu 21 fut, 6,5 metre, Aşkım, 7 metre mi? O zaman ne yapalım? Double story bir karavan alalım. Onunla köprülerin geçelim. Öyle bak. Yani daha ne istiyorum? Elhamdülillah şaka yaptım. Vallahi şaka yaptım kız. Vallahi şaka yaptım. Her şeyi ciddiye alıyor. Hemen diyor ki dün akşam da otururken biraz şöyle olsaydı demeye kalın. Hemen diyor ki 1 metre şuraya uzayan var. 2 metre buraya uzayan var. Oturduğu zaman böyle oturuyorum bilmem ne. Büyütmeye çalıştı karavanı. Yok dedim, yok bu iyi. Kız ben aslında bu karavanı sattırma derdindeyim. Gerek yok. Ne bileyim. Ama seviyorlar işte. Neyse hadi gideyim. Gideyim hadi. Gideyim. Çok konuştum gene. Kaldım burada. Tercih de bekleyecek. Hadi. Geleyim oraya. Buraya mı geliyor? Diyorum ki ben aslında hani bu karavan şeyin derdindeyim. Hani karavan olmasa da olurun derdindeyim ama eşim diyorum şey yapmıyor. Hani daha da büyük olsun, şöyle olsun, böyle olsun. Buradaki amacımız benim niyetim ne? Buradaki benim ayda bir olsun, 45 günde bir böyle çıkalım. Bir hafta sonu aile birliği, beraberliği. Biz yaşadığımız yer ülke Avustralya, yurt dışındayız. Hani gurbetçiler beni anlarlar, bunu bilirler. Aile birliği çok önemli. Burada kimsemiz yok. Beraber olaraktan aktivitelerde bulunuyoruz. Buyur bir saniye al. Onu da diyorlar ki zaten. Gel. Buradayız. Ormanın içerisindeyiz. Ama ne diyorlar biliyor musun? Siz çocukları nasıl yanınızda tutuyorsunuz? Benim oğlum gelmiyor, benim kızım gelmiyor. İşte... Ben bunları ben bu olayı onların çocukluğundan beri yapmaya çalışıyorum. Onlarla bisiklet sürmeye, top oynamaya, motora gitmeye, atış yapmaya, bilmem neye falan filan. Bunu ağaç yaşken eğilir, şöyle mi tutayım? Ağaç yaşken eğilir mevzusu var ya, buradan da çok güneş vuruyormuş. Şu gölgeye doğru mu gidelim? He vallahi. Hop oğluma. Allah. Hani bunu önceden vermediğin zaman sonradan alamıyorsun. Önceden vermemiz gerekiyor. Çocukken birlikte beraber olmamız gerekiyor. Hani maddiyat illaki önemli ama her şey para değil. Para diyerekten koşup çoluğu çocuğu aileyi bir kenara atarsak, unutursak maalesef ondan sonra oturup ağlıyoruz. Diyoruz ki eyvah çocuk gitti, kaybettik. Ben işimden, gücümden, vaktimden, uykumdan beraber, ben demeyeyim biz, uykumuzdan, vaktimizden beraber olaraktan fedakarlık etmek zorundasınız. Fedakarlık ederekten biz birliği beraberliği sağlamaya çalışıyoruz. Allah'ım eşim de yapabilir. Arkadaşlarıyla hafta sonu balığa gider. Ben çocuklarım büyüdü. Hafta sonu kız arkadaşlarımla her akşam çıkabilirim. Yani yapabiliriz. Yapılmayacak bir şey yok. Ama böyle bir ortamı yakalayamayız ondan sonra. Mümkün değil. Eğer öyle bir şey yapsaydık bu ortamı kesinlikle yakalayamazdık. Yani şurada benim tek başıma gittiğim bir hac var. Evet. Bir de kardeşimin cenazesi var. Benim de tek başıma gittim. Bir tane İstanbul gezim var. Hiç unutamıyorum onu. Evet. Ay arkadaşlarımla gitmiştim. Hani bunun haricinde bizim tek başımıza yaptığımız bir şey yok. Evet. Biz birliği beraberliği böyle yaşamaya çalışıyoruz. Onlar da çünkü aile olacak, ben de onlardan sorumluyum. Yarın onlar da çoluğuna, çocuğuna, ailesine nasıl yapması, nasıl davranması gerektiğini bilsinler diye. Aynen biz hani her zaman söylüyorum ben, elimde sigarayla ya oğlum bu sigara çok zararlı, elimde içkiyle ben bu çok zararlı yapma diyemem. Ben ne yaparsam o onu yapacak. Ben namazı kılarsam arkamdan namazı kılacak. Ben adım atarsam iyiliğe, güzelliğe o da arkamdan yürüyecek. Yani öyle ya. Evcil hayvan besleme konusunda bile çocuklarımız kendini yalnız hissetmesin. Hani şöyle olsun böyle olsun. Onda bile fedakarlık yaptık değil mi? Ne istiyorlarsa aldık. Ne istiyorlarsa besledik. Ördek. Yani çünkü küçükken bir aile yok. Şey yok. Sülale yok burada. Akraba yok. Ne yapacağız? Evin içindeyken bile onları bir arada tutmak için böyle şeyler yaptık. Evin içine park kurduğunu biliyorum ben. Bildiğiniz çocuk parkı odanın içinde. Odanın dışında değil mi? Arka bahçemizde. Mecburduk yani bunları yapmaya. Gurbetçi arkadaşlarımız, dostlarımız, kardeşlerimiz, abilerimiz bizi bilirler. Bizi değil. Bu olayları bilirler. Türkiye'de biraz
farklı olabiliyor. İmkanlar farklı, fırsatlar farklı. Her ne kadar kıymeti bilinmese de. Ebeveyn önemli. Yani her ne kadar kıymeti bilinmese de ama ne bileyim öyle çok da Allah herkesin kalbine gönlüne göre versin. Aynen kız, kötü mötü şurada kaynanam olaydı kötü mü olurdu? Vallahi mis gibi İyilikler, rahat olurdu. güzellikler nasip etsin. Annem olsaydı, kız kardeşim olsaydı. Yani değil mi? Öyle tabii. Değişik olurdu. Çok başka olurdu. Yani çünkü baş başa sinemaya gitmeye seneler oluyor. Baş başa bir yemeğe çıkmayınca hani seneler oluyor. Şimdi değişiklik oldu. Bakın mesela sabah 6.30'da çıktık. Yarım saat, bir saat biraz dolaştık geldik. Bir değişiklik oldu. Çocuklar karavandalardı. Normalde evdeyken bile yapmıyoruz biz bunu da. Evde hiç bırakma. Büyük olmalarına rağmen ha. Nereye gideceğiz? Sinemaya. Hadi beraber. Kahveye beraber. Çikolatayı beraber. Öyle olması gerekiyor. Öyle Allah'ın yaptık. Çok cümlesinin birliğini, beraberliğini daim etsin. İmandan, Kur'an'dan ayırmasın. Yolundan ayırmasın. Mutlu huzurlu etsin cümlesini inşallah. Kahvaltı yapacağız. Kahvaltıya bekleriz. Hadi bakalım. Aa bak güzel oluyor onlar. Nazarım değdi hemen 2 dakikada. Aa bak güneş geliyor, havlular kurur. Bir şey olmaz ki havluyu böyle asınca, ne olacak ki, mecburuz kurusun diye. Yani. Değil mi? Yani. Herkes asıyor. Aa fermuarlı gibi. Ha. Sen oradan tak, ben buradan çekeyim, bak ben olmadan bir şey yapamıyorsun. Allah razı olsun ya, zahmet ettin, kusura bakma. Demek bak kız yalan mı, ben olmadan yapabiliyor mu? Bak. Elin nesi var, iki elin sesi var. Öyle. Heh. Bunları da ben aldıydım, hatırlıyor musun? Yes. Bak çok güzel oldu. Tamam, şimdi Bak. ne oldu yine? Ay çok güzel neye oldu. döndü? Neye döndü? Birliğe beraberliğe döndü değil mi? Değil mi? Birlik beraberlik olmadan olmuyormuş değil mi? Yok olmaz. Cık. Mümkün değil. Oğlum benim. Gençliğinde dışarı hayatıyla, işte ne bileyim kendi arkadaşlarıyla, kendi zevkine, keyfine göre hayat süren abiler, arkadaşlar. Heh. Ondan sonra diyorlar ki ya işte ben çocuğa laf geçiremiyorum. Çocuk bende olmuyor, çocuk bende gelmiyor. Abi 60 yaşına gelmişsin, 50 yaşına gelmişsin. Bu saatten sonra zaten... Ağaç yaşken eğilir, o geçti. Yani. Eğitim bile küçüklükten başlıyor. Şunu küçükken eğitmeseydim şimdi laf dinler miydi? He? Bak geç yerine. Geç yerine, kalk. Geç yerine, o tarafa otur. Ha, aferin oğluma. Gördün mü? Olay bu olay. Neyse, kuşlara ekmek atacağım biraz sonra. Bir kahvaltı hazırlayayım oğlum.